Bir sonraki yarışmacı Ecem Pendal. Alkışlarla. Herkese iyi akşamlar. Ben bu metni dünyanın halini düşünerek yorumladım. Umarım beğenirsiniz. Gerçek ve umut. İnsanlar korku ve mutluluğun bir arada olduğu bir dünyada sıkışıp kaldılar. İnsanların hayattan istedikleri tek şey, hayatın sadece mutlulukla ilgili olan kısımlarıydı. Korku kısımlarını istemediler. Acıyı, ölümü, yalnızlığı, umutsuzluğu ve gerçekleri korkuya sebebiyet verdiği için görmek dahi istemediler. Bu yüzden görüşlerini kapatacak şekilde gözlerine renkli bir perde çektiler. İstediklerini elde etmişlerdi artık. Her şey artık rengarenkti. Her şey artık çok güzeldi. Her şey artık mükemmeldi. Ya da onlar öyle sanmışlardı. Evet, onlar kötü, korkutucu hiçbir şey görmüyorlardı ama sırf onlar görmüyor diye bütün bunlar olmayı kesmemişti ki. İnsanoğlu sadece tatlı ve güzel bir yalanla onlardan kaçmıştı. Tabii bir de kaçamayanlar vardı. Çünkü ne rengarenk perdeleri vardı ne de onların çektikleri acıları görecek insanlar. İşte ben böyle bir dünyanın içine doğdum. Etrafım acı gerçeklerin zalimliğiyle yüzleşen ve onları görmeyerek kendini saklı yalanların esiri yapmış insanlarla doluydu. Bizleri gördükleri zaman bırak yüzümüze bakmayı, bu dünyada yokmuşuz gibi davranıyorlardı. Onlar gülüyordu, kahkaha atıyorlardı. Gözümüzün önünde ve bizler böylece yalnızlığa, acıya, korkuya, umutsuzluğa ve gerçeklere terk edilmiş olduk. Etrafa bir sessizlik çöktü. Yalanın gürültüsünün arkasında gizlenmiş derin bir sessizlik ve bu beni sağır ediyordu. Artık dayanamadım. Koşmaya başladım. Koştum. Onlar kaçmıyorlar mıydı? Neden ben de aynısını yapamıyorum? Ta ki onlardan birine çarpana kadar. Ben ona çarptıktan sonra bir anda bana dönüp baktı. Birkaç kere gözlerini kırptı ve sadece bana değil, etrafa da şok olmuş bir şekilde bakmaya başladı. Sonra fark ettim ki o renkli perde artık gözlerinde yoktu. Yerde sanki bıçakla kesilmiş bir halde yatıyordu. Perde düşünce yalanlar artık onu koruyamaz olmuştu. Bunlar da ne böyle? Gerçek mi bunlar? Dedi. Sesi titreyerek. O bunları söyleyince çok sinirlendi. Ve yüzüme yaklaşarak, demek şimdi görüyorsun. Daha önce nerelerdeydin? Gözleriyle etrafı incelemeye devam etti. Ve titreyen sesiyle, ben bilmiyordum dedi. Bilmiyor muydun? Yoksa görmemeyi mi tercih ettin? Dedim. Ben bunu söyleyince dizlerinin üzerine çökerek ağlamaya başladım. İlk önce acı gerçeklerin ağırlığından ağladığını sanmıştım. Ama hayır. Onun ağlıyor olmasının sebebi suçluluk duygusuydu. Onun görmemesinden dolayı işlerin daha kötüye gitmiş olma ihtimali vicdanını sıkıştırıyordu. Hayatı boyunca gerçeklerden kaçmaya çalışan birisi kendi vicdanından kaçamamıştı. Ona bakarak çok geç değil dedim ona. Belki bunları düzeltebiliriz dedim. Nasıl dedim? Cevap hiçbir zaman kaçmak ya da sonsuza kadar mutsuzluğun süreceğine inanmak değildi. Her şeyle yüzleşmekti. O günden beri sürekli bu durumu değiştirmek için çabalıyoruz. Bazıları bunca zamandır uğraşıyorsunuz ama hiçbir şey değişmedi. Vazgeç artık diyebilir. Hayır, bir şeyler değişti. Çünkü benim artık umudum var ve bu umudu başka insanlara verip gerçekleri de gösteriyorum. Zamanla bunlar yeşerecek, inanması zor olsa da biz insanoğlu için umudun hala var olduğunu gösterecek. Teşekkür ederim.